Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere her türlü amaç ve korunma için muskanın nasıl yazılacağı ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Maneviyat ve manevi bilgiler tüm dini inançlardan ve kültürlerden önce dünyanın yaratılmasıyla birlikte gelen kadim bilgilerdir. Manevi bilgiler her dini inanç ve kültürde mevcuttur. Bu bilgilerin belli bir dini, dili, sınırı ve kalıbı yoktur. Her dini inanç veya kültüre mensup insanlar bu bilgilerden yararlanmaya çalışmıştır. Çünkü insanlar başlarına gelen kötü bir şeyi değiştirmek, kazalardan ve belalardan korunmak için veya istediği dileklerine daha çabuk ulaşmak için manevi bilgilere başvurma ihtiyacı hissetmiştir. İşte insanların içinde bulunan bu korunma ve yükselme isteği onları manevi bilgileri keşfetmeye sürüklemiştir. Muskalar Yahudilikte, Hristiyanlıkta, eski Hint, İran ve Roma kültürlerinde, Budist kültüründe, İslam dininde ve daha birçok kültür ve gelenekte değişik şekillerde kullanılmaktadır. Muskalar içinde bulunduğunuz dini inanca göre sure, ayet veya dua yazılabilmektedir. Bunun dışında meleklerin, peygamberlerin isimleri de yazılabilmektedir. Belli bir kültüre ait sözler, simgeler, yıldız işaretleri, rakamlar, insan veya hayvan resimleri de yazılabilmektedir. Muskalar her türlü talep için uygulanabilen en basit ve etkili ritüel yöntemlerindendir. Şimdi muska nasıl yazılır anlatmaya başlayalım. Öncelikle muskaları yazmak için belli bir gün veya saate ihtiyaç yoktur. Yine muskaların yazılması aşamasında belli bir kalem veya mürekkep kullanımına ihtiyaç yoktur. Her türlü kalem ile istediğiniz vakitte yazabilirsiniz. Kesinlikle fotokopi yazı muska olmaz. El yazısı ile yazılmalıdır. Muskalar her dilde yazılabilir. Yani belli bir dil kullanmanıza gerek yoktur. Konuştuğunuz dil hangisi ise o dilde yazabilirsiniz ve bu onun etkisini düşürmeyecektir. Muska yazmak için öncelikle hangi konu hakkında muska yazacağınızı bilmeniz gerekir. Yazacağınız konu ile ilgili hangi dine mensup iseniz bulunduğunuz dine ait kutsal kitapta yer alan bir veya daha fazla ayet seçip kendi dilinizde yazın. Daha sonra yazdığınız ayet veya sure altına da niyetinizi ve muskayı yazmadaki amacınızı yazın. Tüm bu yazacaklarınızı kendi dilinizde yazabilirsiniz. Ardından en son muskaya yazdıklarınızı 3 defa yazılan kağıda doğru sesli olarak tekrarlayın. Örnek vermek gerekirse korunma veya şifa ile ilgili bir muska yazmak istiyorsanız içerisinde şifa ve korunma konusu olan ayetleri seçip kendi dilinizde yazın. Daha sonra altına da şu söylemi ekleyin. Bana verilen bu yöntemin sırrıyla bu yöntemin koruyucu meleğini bana hizmet etmesi için görevlendiriyorum deyin. Daha sonra dileğinizi söyleyin. Akabinde muskaya yazdıklarınızı 3 defa kağıda doğru sesli bir şekilde tekrarlayın. Eğer
muskayı hazırlarken dini inancınıza ait ayet ve sureler kullanmak istemiyorsanız, hangi konu hakkında muska yazacaksanız konuyla ilgili niyetinizi ve amacınıza uygun içinde bulunduğunuz kültüre ait sözler, dualar veya güç simgesi anlamına gelen figürler çizerek muskayı yazmaya başlayabilirsiniz. Daha sonra niyetinizi de muskaya yazın. Ardından en son muskaya yazdığınız ritüelinizi 3 defa yazılan kağıda doğru sesli bir şekilde tekrarlayın. Örnek vermek gerekirse, dilek ile ilgili bir muska yazmak istiyorsanız, içerisinde dileklerin ve isteklerin geçtiği size ait dualar veya sözleri seçip kendi dilinizde muskaya yazın. Daha sonra altına da şu söylemi ekleyin. Bana verilen bu yöntemin sırrıyla, bu yöntemin koruyucu meleğini bana hizmet etmesi için görevlendiriyorum. Daha sonra niyetinizi en sonunda yazın. Akabinde bu yazdıklarınızı 3 defa kağıda doğru sesli bir şekilde tekrarlayın. Bu şekilde muskaları yazma işlemini tamamladıktan sonra bu göstereceğimiz katlama yöntemine dikkat edin. Bu şekilde bu şekilde katlıyorsunuz. Bu katlama usulüne dikkat edin. Çünkü bu katlama usulü muskaya özel katlamadır. Tüm muskalar bu şekilde katlanmalıdır. Çünkü bu katlama usulü geleneksel muskaya özel yöntemdir ve bu katlama yönteminin muskaya kattığı ayrı bir enerjisi vardır. Katlama işlemini bu şekilde yaptıktan sonra muskayı kimin için yaptıysanız o kişinin isminin baş harfi ile annesinin isminin baş harfini bu alfabeden bulun. Ve muskanın bir tarafına kişinin isminin baş harfine denk gelen tılsımı, diğer tarafına da o kişinin isminin annesinin baş harfine de gelen tılsımı yazmalısınız. Örneğin Havva oğlu Ali. Havva'nın baş harfine geliyorum. Havva oğlu Ali. Ali'nin de baş harfini ekliyorum.
Havva oğlu Ali. Bu şekilde muskayı mühürlemiş oldunuz. Daha sonra bu hazırladığınız muskayı bir kumaş parçası ile sarabilirsiniz. Muskalar kapatıldıktan sonra açılmaması gerekir. Çünkü açılan muska hükmünü kaybeder. Bu gördüğünüz alfabede yer alan tılsımlar insanların vicdanlarındaki gizli düşüncelerine hitap eden harflerdir ve aktiftir. Tüm bu işlemleri yaptıktan sonra muskanız hazırdır ve taşımaya başlayabilirsiniz. Hangi dini inanç veya kültür içerisindeyseniz, o dini inanç yapısı veya kültürün maneviyatı sizi çevrelemektedir. Yani ister Müslüman olun, ister Hristiyan, ister Yahudi, ister farklı bir din veya ister deist olun, fark etmez. Her insan içerisinde bulunduğu dini inanç veya kültür tarafından manevi bir frekans ile sarılmıştır. Bu içerisinde bulunduğu frekans onun maneviyatıdır. İşte sizi çevreleyen bu maneviyat yapılan tüm muskaların aktif olmasını sağlamaktadır. Bundan dolayı muskalar her türlü dini inanç ve kültürde kullanılmıştır. Dolayısıyla herhangi bir coğrafyada bulunan muska, oradaki halkın dini inanç sistemini ve kültürel geçmişini mutlaka yansıtır. Bu anlattığımız yöntem ile herkes muska yazabilir. Kendinize veya bir başkasına faydanız dokunabilir. Bu anlattığımız yöntem ile her türlü dilek ve korunma amacınız için muska hazırlayabilirsiniz. Bu anlattığımız bilgiler hem size hem de ihtiyacı olan başkalarına faydalı olabilmeniz için bizden sizlere hediyedir. Bu şartlara ek olarak başkaca bir şey yapmanıza gerek yoktur. Konu ile ilgili sorularınızı açıklama kısmında bulunan e-posta adresine gönderebilirsiniz. Teşekkürler.